Çok konuşulan Gassal dizisinin yeni sezonu çıkıyor. Bu diziden birkaç sahne izleteceğiz abla sana. Bunları yorumlar mısın? Ha işte ben de bunun gibi kaldırıyordum böyle yalnızken. Saçma olan yerler var ama doğru değil yani yaptığı. Alay eder gibi oldular yani işte sen mi yıkadın falan. Dedim evet. Eve gittim, salona geçtim. Salonda otururken o bayan gelip geçiyor böyle. Camdan görüyorum, salonun camından. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Evime kadar gelmesi hani ruhu geldi belki de hani bilmiyorum. Ben cenazeyi içeriye aldım, kollarını bağladım cenazenin böyle birbirine. Böyle kolum üstüme gelince canlandı. Bembeyaz olmuşum ben. Ayağı kopmuş, kolları kopmuş, eli kopmuş mesela. Adam getirip diyor bunları da yanına koy. Beyni parçalanmış, kafa paramparça. Kadının 80-90 yaşların civarında. Kadının üstüne resmen böyle nur yağdı. Yıkadıktan sonra gittikçe mesela açılmaya başladı kadın. Gittikçe böyle güzelleşmeye başladı. Gözleri, kafası pestil olmuştu cenazenin. Yani yüzüyle beraber böyle yapışmıştı birbirine. Yüzlerine bir şey yoktu. Yani bildiğin yani pestil gibi olmuş. Trafik kazası tabii ki bu. Ama cenaze bu arada patlamak üzere. Bir şeye konması lazım. Ceset torbasına. Her an patlayabilir ama cenaze o arada. Evde kalmış, 10 gün kalmış ama bu. Kurtlanmış, bir baktım saçlar lime lime dökülüyor böyle. Onu tutsam parmaklar eline gelecek. Ne yaptım? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Sen de düşünüyor musun abla, acaba beni ölünce kim yıkayacak diye? Hep aklımdan geçiyor tabii ki. Acaba benim gibi hazırlayan olur mu diyorum hani kendi kendime. Eksik bırakırsa hesabı çok büyük. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Menekşe Arıöz. Niğde'de doğdum büyüdüm. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Yani kassallık yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Yani her an ölümü hatırlıyorsun. Dünya malına dalmıyorsun yani. Sürekli biz de bir gün bunlar gibi olacağız diye beyninde o düşünceler var. Mesela bir hafta evde yatmış bir bayanın haberi geldi. Kadın bir hafta ölmüş, kimsenin haberi yok. Bu kadın geldi. Kadının böyle şişmiş yani çok morarmış, kadın tanınmaz hale gelmiş. Yaz günüydü zaten o zaman. Dediler hazırlıklı ol, donanımla hazırlan. Cenaze geliyor, cenazeye gireceksin. Onu işte tek başıma hem kefenledim hem abdestini verdim. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Herkes annesine babasına sahip çıksınlar yani yalnız bırakmasınlar. Yalnız bırakıldığı zaman sonuç böyle oluyor. Allah yardımcıları olsun. Hepimizin yardımcısı olsun Rabbim inşallah. Gassallık yapmaya başladığın yıllarda seni etkileyen bir olay oldu mu bunun gibi, böyle gece yıkıyorsun? Onlar yok, onlar olmadı ama onlar bende kalsın bazıları. Anlatılmaz onlar, bazıları anlatılmaz. Anlatılmayacak şeyler de var. Doğru değil anlatmak. Dedim Menekşe Hanım bu cenazeyi sen al dediler hani. Tamam hocam dedim. Benden tarafa aldık cenazeyi. Neyse ben onu hazırladık. Böyle arkadaşlar falan işte biraz alay eder gibi oldular yani işte sen mi yıkadın falan cenazeyi falan dediler böyle. Dedim evet. O anda ben eve gittim. Salona geçtim. Salonda otururken böyle o bayan gelip geçiyor böyle şeyden. Camdan görüyorum. Salonun camında. Tabii geçiyor yani benim gözüm bakıyor yani ben bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedim ya. Yok kadın normal gelip geçiyor böyle hani. Dedim saat 8 gibi falan işte eve geldim. Affedersin uzandım böyle salona. Bir baktım böyle saçlarını hani saçları sarı. 2-3 defa geldi geçti böyle ben ayağa kalktım lambayı falan yaktım o arada ışığı kapatmıştım. Televizyon seyrediyordum o anda. O gelip geçmesi hani onu görüyorum. Işığı kapattığım halde mesela hani bir görüntünün geçtiğini görüyorum. Televizyon ışığı zaten mutfak yanıyor o arada. Salonun kapısına yakın mutfak var. Öyle bir olay yaşadım. Onun çok etkisinde kaldım ama. Uyuyamadım tabii etkisinde kaldım o anda. Onun da var ben hani acaba dedim günahmış dedim. Bir şey mi oldu dedim yani. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum hani. Evime kadar gelmesi hani böyle hani ruhu geldi belki de hani bilmiyorum nasıl geldiğini. Ama o beni çok etkiledi. Onun çok etkisinde kalmıştım. Ben ilk defa bunu anlatıyorum. Kimseye anlatmamıştım. İlk defa söylüyorum ha. Anlatmayı sevmem ben normalde. Gene korkmadım ama etkilendim hani.
neden böyle? Niye böyle oldu? Yani onun da sebebini ben biliyorum. O da bende kalsın. Hiç parçalanmış veya kurtlanmış bir cenaze yıkadınız mı? Çok. Birkaç tanesinden bahseder misin? Ederim, bir tane geldi böyle. Ben o zaman tektim, gene tek çalışıyordum. Gözleri, kafası pestil olmuştu cenazenin. Yani yüzüyle beraber böyle yapışmıştı birbirine. Yüzlerine bir şey yoktu. Yani bildiğin yani pestil gibi olmuş. Trafik kazası tabii ki bu. Ailesi görmek istiyor ısrarla, yani tabii ki bunu görmek istediler. Dedim şu an göremezsiniz ama ben size göstereceğim, bekleyin dedim. Yaralarını önce yıkadım. Yıkanacak halde değilse zaten köpüklü su geçiyorsun böyle üstünden. Sonra duru suyla abdestini aldırıyorsun falan. Ondan sonra yaralarını sarıyorsun. Kefene kan çıkmasın, aileler etkilenmesin diye. Baktım daha çok böyle artık yaraları durmuyor, hani çok kanaması var. Altına poşet seriyorum. Naylon, pamuk üstüne yapıyorsun ya da hasta bezi kullanıyorsun, hani öyle de var. Yararını sardıktan sonra o pestil olmuş cenazenin yüzünü böyle hafif böyle şeylerini bıraktım. Altına da, başının altına da pamuk koydum. Dedim cenazeniz biraz hani aile etkilemeye gerek yok, yani ailesi de onlar da sonuçta yani zaten etkilenmiş. Dedim abi kanaması var, uzaktan baksınlar, uzaktan bakıp gitsinler dedim, hani kanaması var etkilenmesinler diye. Bunlar baktılar, kadın dedi ki çok şükür bir şey yok dedi. Ben ona göre hani yazmasını falan da örttüm, yani şey yapmasınlar. Pamuk da koydum. Ailenin hani pestil olmasını, bu şekil görmesini istemedim yani o arada. Bir tane evde kalmış, 10 gün kalmış ama bu. Kurtlanmış, bir baktım o da devlet hastanesine gelmişti o zaman, o cenaze. Dediler Menekşe Hanım hemen devlet hastanesine geç, bir cenaze var, oraya geçeceksin dediler. Tamam dedim. Neyse ben oraya geçtim. Yani böyle bir şey olmaz. Her tarafını kurt sarmış kadının. Saçlar lime lime dökülüyor böyle. Morarmış, 10 gün evde kalmış. Temmuz'da yaz günü. Böyle süremezsin yani. Kolunu tutsan parmaklar eline gelecek. Ne yaptım? Bir arkadaş da aldım yanıma. O arada onu da çağırdım. Cenazenin böyle köpüklü suyu yapıyorsun. Yaptım. Üstünden gene geçtim her tarafından. Onu yaptıktan sonra üstüne çarşaf, kefen batmasın diye gene altına bez, ailesi etkilenecek. Görmüyor aile bunları yaparken, dışarıdalar zaten. Altına gene poşet serdim. Böyle yapmasam patlamak üzere. Bedenen hareket ediyorum sürekli. Hani bedenen kaldırıp indiriyoruz. Onu öylece hallettik işte. Arabaya koyduk, sahipleri götürdüler o zaman. Bununla çok karşılaştım mesela. Peki yanmış bir cenazeyle hiç karşılaştınız mı, yıkadınız mı? Yanmış tabii ki. İskelet gibiydi. Et yok. Ona teyemmüm yapıyorsun zaten. Yıkayamıyorsun yani. Yıkasan her taraf simsiyah olacak. Kefenliyorsun. Su değmediği zaman kefene çıkmaz. Şey olmaz, siyahlaşmaz yani. Allah onlara da rahmet eylesin Allah. Onlar zaten cennetliktir inşallah. Umarım öyledir. Öyle yani. Onlarla da karşılaştık tabii. Her tarafı iskelet gibi oluyor. İskeleti çıkıyor zaten. Çok ciddi mi yanmış, o yüzden mi o kadar? Tabii canım, yani evde yangın çıkmış. Tamamen yanmak üzereyken zaten yetişiyorlar, hani alıyorlar oradan. Birkaç defa çok karşılaşmışımdır ya. Yani unuttuklarım da var tabii ki bu arada. Mesela trafik kazası olmuş. Kadının ayağı kopmuş, kolları kopmuş, eli kopmuş mesela. Hani adam getirip diyor bunları da yanına koy. Mesela beyni parçalanmış, kafa paramparça. Onlarla mı karşılaştın? Tabii canım, bunlar tabii ki daha bunun gibi neler. Deprem zamanı mesela kadın toprağın altında sahipleri bulmuş getirmiş. İlle işte abla yıkanacak, yıkanacaklar da var, yıkanmayacaklar da var. Patlamak üzere, onları da teyemmüm yapabiliyorsun yani. Su değmiyor, değse mesela hani kanama zaten durmuyor da, kanamasını durmuyor ama morarmış cenaze böyle nasıl mosmor. Parmağını tutsan parmağın eline geliyor. Kolunu tutsan hemen kopacak yani, o derece deprem zamanı falan. O zaman da çok zorlandık böyle. Şöyle bir şey var, onlara ne kadar güzel davranırsan, ne kadar nazik davranırsan, hangisi daha güzelse onu yapmaya çalıştık. Bizim için önemli olan o. Allah'ın yani hoşuna gidecek şeyler yapmalısın. Ya bu işte depremde kalmış, ya bu filan yerde kalmış, öyle bir şey yok. Allah'a hesap verilecek, hesap kitap var tabii ki. Yerin altında herkes hesap verecek, biz de. En son sen uğurluyorsun sen yani aslında. Tabii ki. Son yolculuğuna sen gönderiyorsun. Yani aynen. Gelen cenaze sahipleri mesela hani onların hani memnuniyetliği çok önemli. Ne bileyim o anda zaten acısını yaşıyor hani. Mesela kefenliyorsun, annesine sarılıyor mesela hani. Kaldıramıyorsun bazen üstünden. Acıları büyük. Üzülüyorum. Hani ben de bazen onlarla beraber ağlıyorum, üzülüyorum. Allah herkese rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine de sabır versin. Oradaki insanlara davranış şeklin çok önemli. Mesela cenazenin ırıs edilmesi lazım. Cenazeye çok kişi girmesi doğru değil zaten. Hani ben buradan da sesleniyorum. Onlara saygı duyulmalı. Cenaze benden bile utanıyor yani ben onu yıkarken.
Benden bile utanıyorsa yani birçok insanın gelmesi doğru değil zaten. En yakınları gelebilir. Mesela kızı, gelini gelebilir hani yıkanırken. Hı hı. 2-3 kişinin olması. Ama bizim insanlarımız, onlara da saygı duyuyorum. Yani hepsi girsin istiyor içeri. Doğru değil. Mesela ne oluyor? Ya cenazenin bir eksiği mi var? Diyelim ki komşu geldi. Cenazenin bir eksiği var çıkıp ben buna birkaç defa şahit oldum yani. Cenazeye gidip başka kadına anlatıyor. Anlatılmaz işte yani. Bunlar çok yanlış. Evet. Olmaz. Eğer orada bir şey gördüysen zaten orada kalmalı. Ama bizim insanlarımız bazıları öyle değil tabii ki. Ölünün gıybetini yapıyorlar değil mi? Evet. Bu doğru değil. Abla hiç yıkarken ağladığın bir cenaze oldu mu? Evet. Geç bir kız vardı böyle. Trafik kazası gene. Aileleri gelmişti ama feryat figan çok yani kalabalık bir aileydi. Annesinin o ağıtları, sözleri beni çok etkiledi. Tabii ki ben de ağladım onlarla beraber. Ben bir de çok duygusal bir insanım. Şöyle çocuk, bebek, genç kız olduğu zaman ben zaten onlarla beraber ağlıyorum. Bazen sahipleri gelip bana sarılıyor ağlarken ben de onlara sarılıyorum. Yani acılarını paylaşıyorum çünkü ben de bir anneyim. O da anne. Allah kimse başına vermesin. Çok zor bir olay. Hele genç insanın ölmesi hani yaşlı da can ama gençlerin olması daha çok etkiliyor tabii ki. Sence yıkadığın cenazeler senin onu yıkadığını hissediyor mu abla? O bende kalabilir mi? Rica etsem. Senin kendi içinde yaşadığın bir olay. Evet. Hmm. Cenazenin mesela hani sahipleri onu böyle güzel hazırladığı zaman daha çok mutlu oluyorlar. Yani ben zaten elimden geleni yapıyoruz, arkadaşlar da yapıyor, biz de hepimiz yapıyoruz. Ya annem ne kadar güzel olmuş, ay bu benim annem mi? Gelip mesela orada ben varıp bana sarılıyor kim de gelirse. De annem ne kadar güzel olmuş. Tabii güzel annen diyorum. Gerçekten bazılarda böyle hani ölmemiş gibi. Böyle kadına baktığın zaman kesinlikle bu ölü değil dersin. Bu kadar güzelleri de oluyor bazen. O zaman aileleri güzel böyle hazırlandığı zaman çok mutlu oluyorlar hani. Bazı insana kefenle o kadar güzel yakışıyor ki hani demezsin bu ölü, ölmüş bir kadın. Öyle şeyler de var karşılarında. Mesela bir zaman aşiret cenazesiydi bu gittiğim benim. Ben gece gittim oraya bu cenazeyi yıkamaya. 80-90 yaşların civarında kadının üstüne resmen böyle nur yağdı. Ben bunu gözümle gördüm. Yani kadının üstüne nur yağdı diyorum. Sabaha kadar o evde Kur'an okundu zaten o zaman. Yani kimse yatmadı. Kadının üstüne böyle nur yağdığını gördüm ben. Nur yağdı derken ne demek istiyorsun? Yani mesela pul pul böyle kadın. O şey endikçe kadın güzelleşti. Endikçe böyle yani onun kadının üstüne bir şeyler yağıyordu böyle mesela şey gibi. Kar gibi böyle. Zaten onlar da şaşırdılar yani böyle. Dedi bu benim annem mi dedi oğlu ya böyle. Dedim evet sizin anneniz dedim. Hani doğru hazırladık dedim gece. Kaç gibi hazırlamıştık? 12 gibi o zaman. Yani böyle kadın nelere sabretti ki o mertebeye geldi orayı kazandı. Böyle bir 90-80 yaşındaki kadının şeyini gördüm. Yüzü de gülüyordur onun. Yo çok yüzü zaten demezsin o yaşta. Demezsin ya kadın bu yaşta demezsin. Yani o yaşındaki kadın değil bu yatan kadın. Genç gibi böyle kadının yüzü böyle şey gibi. Yani bembeyaz. Normalde öyle değildi ama Yıkadıktan sonra gittikçe mesela açılmaya başladı kadın. Hani gittikçe böyle güzelleşmeye başladı. Yani böyle şeyler var. Gassallık görevinde en zorlandığınız anlar nelerdi? Etkilendiğim çok şey var ama bunlar anlatılmaz. Yani onlar bizle mezara gitmeli. Şöyle bir şey var. Eğer güler yüzlüyse cenaze kendi yerini görüyor olması. Dediklerine göre güler yüzlü olduğu zaman cenneti gösterirlermiş. Siz öyle bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Gülen bir cenaze. Dün bir cenazedeydim. Kadın resmen gülüyordu yani. Güler yüzlüydü o kadar. Bugünkü de öyleydi. Bugün kadın da öyleydi. Ben bir şeyle karşılaştım bir gün. Kilolu bir cenaze geldi. Ben cenazeyi içeriye aldım. Kollarını bağladım cenazenin böyle birbirine. Kilolu bayan. Ben dedim sahipleri gelinceye kadar eşyalarını hazırlayayım. Yıkamaya geçeceğim. Cenazenin kolu böyle, ben o taraftaydım zaten. Böyle kolu boşanıp da bana bir üstüme gelince ben canlandı zannettim o anda. Cenazeyi canlandı zannettim. Hani kolu boşanınca böyle bağladım. Ama bırakınca sırtıma geldi kolu. O anda bembeyaz olmuşum ben. Hatta ben kadını dinledim. Acaba dedim canlı falan mı dedim. Hani bayağı bir etkisinde kaldım. O benim hatam. Mesela kolunu böyle bağlayınca cenaze şimdi
Şimdi ben bunu diyebilir miyim? Cenaze bana dokundu, cenaze bana vurdu diyebilir miyim? Diyemem. Böyle bir şey yok. Çünkü olmaz zaten. Böyle şeyler işte oluyor bazen. Bunun gibi şeylerle karşılaşıyorsun. Peki abla hiç gece cenaze yıkıyor musunuz? Evet. Gece yıkadığınız cenazelerin gündüzden bir farkı oluyor mu? Da yok. Aynı şeyi yapıyorsun gene. İl dışına gidecek cenazeler oluyor bazen. Nasıl diyeyim? Mesela uçak cenazesi vardır. Mesela il dışına gidecek, defnolması gereken cenazeler var. Bazen gece de olsa geliriz yani. Gelmek zorundasın. Niye gelmek zorundasın? O insanı mağdur etmemek için. Hani tabii ki geliriz. Saat 1, 2, 3, 4 fark etmiyor. Öyle mi? Tabii ki. Gece de olsa, gündüz de olsa hiç etkilenmedim yani. Etkilenmem de Ölüme bakışınız nasıl abla? Ölümden korkuyor musun? yok. Eskiden korkuyordum ama şimdi kesinlikle korkmuyorum. Çünkü ben de bunun içinde olduğum için yok. Alıştınız mı artık? Evet. Ben zaten bu işe başlarken Allah'ım dedim bana ölümü her an hatırlatacak iş nasip et demiştim. Yani Allah da herhalde bu dileğimi kabul etti. Gerçekten de böyle oldu. Ha etkilendiğim yerler oluyor mu? Tabii ki. Mesela kadın yalnız ölmüş ya ben de yalnızım. Ya acaba işte ben de bunun gibi olur muyum? Hani yani düşünüyorsun kafandan hani diyorsun ki yani bu kadın böyle olmuş. Ben de evde tek başıma ölsem kimin haberi olacak? Düşünmez mi insan? Tabii ki. O da insan, ben de insanım sonuçta. Tabii ki kendimi onun yerine koyuyorum. Bazen böyle şey yaparken düşünüyorsun. Bugüne kadar kaç tane ölü yıkamışsındır abla? Vallahi yani buna da insan bilemez çok fazla. Ortalama bir şey söylesen 10 bin öder mi? 10 bin, 20 bin. 10.000 olabilir. Sayısını bilmiyorum. Burada da yalan söylemek istemiyorum ama belki daha fazla, belki daha az. Tahminim 10.000 olabilir. Daha fazlası da vardır ama bilmiyorum tabii ki. Hani saymadık ki sayısını bilelim. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de. Bir günde en fazla kaç cenaze yıkadınız? Deprem zamanı 20 falan 20'ye ulaşmıştı bir günde. Deprem olduğu zaman. Bazen 5, 6, 7 mesela hani 8 bu civarlarda da oluyor hani küçük bebekler falan var. Mesela bir günde 15 tane cenaze oluyor. Sırf bizim burada 15 bile oluyor yani zaman zaman. Her zaman değil tabii ki bu ama zaman zaman. Bazı cenazeler kokuyor diyorlar. Yani gideceği yeri anlamış da o koku sinmiş gibi bir koku var ve yıkayamıyoruz diyorlar. Öyle bir şey yok ya. Yok. Onlar Allah'la pazarlık mı ettiler? Nereden biliyorlar? Belki Allah katında o daha iyi bir yerde. Bunu bilemezsin. Kesinlikle. İbadetin kimde olduğunu bilemezsin. Çok konuşulan Gassal dizisinin yeni sezonu çıkıyor. Bu diziden birkaç sahne izleteceğiz abla sana. Bunları yorumlar mısın? Ne yapıyor bu? Şu an ölüyü yıkıyor abla. Hı. Ayağının üstüne atladım. Ha işte ben de bunun gibi kaldırıyordum böyle yalnızken. Tabii ki. Doğru mu abla yaptı? Hı hı. Ha, sizin tekniğinizde yıkadı yani normal teknikle yıkadı. Ben baştan ayağı seyretmedim ama evet. Ha, dizi diye böyle yapmıyor yani. Yok. Saçma olan yerleri de var ama her şey doğru değil yani yaptığı. Bana göre yani donanımlı bir şey değil yani. Adam sürekli aynı yerde duruyor. Sadece cenaze yıkıyor. Ben mesela birkaç sahnesini izledim. Aklımdaki soru şu. Beni ölünce kim yıkayacak diyor. Sen de düşünüyor musun abla acaba beni ölünce kim yıkayacak diye? Hep aklımdan geçiyor tabii ki. Acaba benim gibi hazırlayan olur mu diyorum hani kendi kendime. Yani hani böyle özenle ne bileyim hani her şeyini böyle özenle yapacak. Bilmiyorum yapmasa bile günahı ona yani. Eksik bırakırsa hesabı çok büyük. Abla biz sana hayalhanemi anlattık. Sen hayalhanem hakkında ne söylemek istersin? Vallahi ben Mehmet hocama teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletin. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin inşallah. İnşallah güzel projeler çıkarırsınız. Umarım böyle çok güzel. Ben zaten normalde katılmak istemezdim ama sizleri böyle görünce gençleri teşvik etmek için katıldım. Adam mesela çok kötü bir şey olur mesela hayatında kötü bir şey olur. Bunlardan etkilenir yani mesela ya işte dünyada ölüm var bak işte ölümlü dünya der. Mesela yapacağı kötülükten vazgeçer. Vallahi çocuklar yani böyle çok güzel bir şey. Sizi tebrik ediyorum. Mehmet Hoca'ya saygılarımı iletin.
Kendisine teşekkür ediyorum böyle bir şeye imza attığı için, böyle bir şeye teşvik ettiği için sizlere. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.